3 Ocak 2020'de Amerika Kasım Süleymani'yi öldürdü. 4 Ocak'ta İran'dan karşılık geldi. Amerika'nın Orta Doğu'daki üslerini vurdu. Trump buna karşılık İran'da 52 nokta belirledim. İçinde kültürel bölgeler de var. İran bu hareketlerine devam ederse onları vururum dedi. 8 Ocak'ta İran yanlışlıkla Ukrayna uçağını düşürdü. 10 Ocak'ta bizim İran'a biletimiz vardı. Böyle hayat memat meselesi olan kararlarda yapılacak bir tek şey var. Instagram'dan anket açmak. Ankete kendimizi mi yakalım, biletimizi mi yakalım diye sorduk. İnsanlar kendinizi yakın dediler. Sevenlerimiz çok. Biz de öyle yaptık ve 10 Ocak gecesi uçağa atlayıp İran'a gittik. İranlıların ne kadar misafirperver ve sıcakkanlı olduğunu daha uçakta hissettik. Yanımıza denk gelen İran Azerisi teyze bize yolda çok hikayeler anlattı. Çok sıcak davranışlar gösterdi. Hatta yemek tarifi bile verdi. Sonradan əti, noxud lubya, yer alma, bunları hamısını var həm döyəndən sonra qəşəng xoşməsi olur. Seyahat ederken yaptığımız bir şey, uçaktan iner inmez o ülkenin sim kartını satın almak. İran'da da öyle yaptık ki oranın Snap isimli uygulamasını kullanalım diye. Snap aynı Uber'e benziyor. Taksi çağırıyorsunuz ve sizi bir yerden bir yere götürüyor. Kaç para vereceğinizi biliyorsunuz. O yüzden çok güvenli bir sistem. Öyle yaptık. Snap'i aldık ama bir problem var. Hangi terminalden İsfahan'a gidebileceğimizi bilmiyoruz. Çünkü biz İsfahan'a gidiyoruz. Tahran'a indik. Arası 450 kilometre kadar. Şöyle bir şey oldu. Taksiciler her havalimanında olduğu gibi nereye gideceksiniz vesaire dedik, böyle İsfahan'a gideceğiz. Bir taksiciyle Snap programından daha aşağı bir fiyata anlaştık. Vallahi bir adamın peşine düştük, gidiyoruz. 350 Toman'a bizi terminale götürecek. Şimdi havalimanından çıktık. Ondan sonra şöyle bir şey oldu. Bu taksici bizi terminale götürmedi. Başka bir taksiciye götürdü. Yalnız saat gece 4. Şu anda gece saat 4 gibi burada. İlginç bir şey oldu ama Farisi anlamadığımız için çok da duruma vakıf olamadık. Yani adam 2-3 dolara bizi buradan İsfahan'a götürecek. Tahran'dan İsfahan'a 450 kilometre özel taksiyle gidiyoruz ve birkaç dolar para teklif ettiler. Dedim herhalde böbreği alacak. Hesapladım, kitapladım, yine ucuza geliyor. O yüzden kabul ettim. Çünkü 450 kilometre özel taksiyle gittiğinizi düşünsenize, böbrek kaç para? Kaçırılmazsak gideceğiz, bakalım nasıl olacak durumlar. Anladığım kadarıyla adam zaten gidiyordu. Biz de peşine takılacağız. ماجی ماشینی خطیم حواست ها؟ ببین اتوبوس کرایه شخصی خط اصفهان تهران Tamam. İsfahan Tehran'a. ماشینی خط Hat. Ha tamam. Bu hatmış yani. Adam gidip geliyor yani. O, tamam. Anladığımız kadarıyla. Neyse bindik taksiye. Uyuya uyuya gittik. Bir adam daha aldı taksici. Taksi şoförü, diğer yolcu ve biz sabah ilk ışıklarıyla İsfahan'a düştük. Mahbebi diye bir hostele bakmıştık internetten ve hoşumuza gitmişti. Ama hostele vardığımızda oranın internette göründüğünden çok daha güzel olduğunu fark ettik. Şöyle göstereyim size. Mahbebi. Hello. How are you? Selam. Güzel değil mi burası? Evet. Çok güzel. Oh, hello. I can show you a couple of them. Alright. So, this is one of the rooms with the private bathroom and shower. This is the one with 2 beds, Alright. and there is another one with Double three beds. Oh, 3 Three beds. beds, yeah. 2 beds. How much is that? Let me check. Like $22, but $20 is okay. I can give it to you for. How about, do you guys have any like tours, walking tours and stuff from the hostel? Yeah. Our walking tours is actually free to join, and it starts every day between 9:30 and 10. Breakfast is included in that? Yes. Okay. Yeah, I mean,
Gecesi 20 dolara bence çok çok da ucuzdu. Kişi başı 10 dolara ensuite, yani içinde banyosu, tuvaleti ayrı olan bir odada kaldık. Kahvaltı da buna dahil. İnanılmaz güzel ekmekleri var. Sabahları sıcak gelen böyle bizim pide gibi bir ekmek. İran kahvaltısı hakikaten çok hoşumuza gitti. Hostele girdiğimizde bize hoş geldiniz çayı ikram ettiler. Okay, here is the sugar. Hemen hostele eşyalarımızı bıraktık ve sokağa çıktık. Çünkü gerçekten çok merak ediyorduk İsfahan'ın nasıl bir yer olduğunu. İlk dikkatimizi çeken detay, şehrin her tarafında umulmadık yerlerde sanat var. Yani güzel, estetik kaygıyla yapılmış şeyler var. Bir apartman kapısında, bir çeşmede ya da işte hiç beklemediğiniz bir türbenin önünde resimler sizi karşılayabiliyor. İran sokakları gerçekten bu anlamda çok zengin. Ve ilgimizi çeken ilginçliklerden birisi de direkt ilk sokağa çıktığımızda kaynatılmış şeker pancarı oldu. Bir manavın önünde fark ettik ki şeker pancarını kaynatıp satıyorlar. Daha sonra başka yerlerde de gördük. İranlılar şeker pancarını bu şekilde sokak yemeği olarak tüketiyorlarmış meğerse. Yürüyüş yolumuz üzerinde hanlardan geçtik. Yani bizim kapalı çarşı gibi düşünün İstanbul'daki, ama kemerleri, tonozları çok çeşitli. Bir kubbe şeklinde ya da dümdüz bir tonoz şeklinde değil de 1 kilometre gidiyorsunuz şöyle bir tonoz, işte böyle eğri 45 derecelik eğrilikle yapılmış tonozlar. Biraz daha gidiyorsunuz yıldız şeklinde kubbeler. Çok çeşitli kubbe ve tonozların altında yürüdük ve yanlarda da çok mistik bakır yapan, işte çeşitli el sanatları işleyen dükkancılar vardı. Gerçekten o ilk günkü yürüyüşümüz bizi çok etkiledi. چه دانستم که این سودا چه دانستم که این سودا مرا زینسان کند مجنون که دانستم که این سودا مرا زینسان کند مجنون. Artık acıkmıştık. Öğleden sonra olmuştu. Ve yine Google'dan yorumlarına bakıp Namaktan diye bir restorana gittik. İnanılmaz güzeldi. Yine eski bir konak ve bahçesini restoran yapmışlar anlaşıldığı kadarıyla. Hostelimiz de o şekildeydi. Aslında hostel eskiden konak olan bir bina. İçeri girdik, menüyü aldık ve şunu fark ettik ki birazcık Osmanlıca okuyabilen birisi ya da işte Arapçaya aşina olan birisi menüyü %50, %60 anlayabilir. Bir de fiyatların çok ucuz olduğunu fark ettik. O yüzden de içecekleri, yiyecekleri en pahalılarından sipariş etmeye karar verdik ve yanılmadık. O yandım ya Resulallah. So, one this tabaya with bread. Aha. And one this gıyme bademcan. Wow, servis çok hızlı. Mersin Nurum. Wow, 5 dakikada geldi. Hiç abartmıyorum. Ve inanılmaz şeyler geldi. Çok heyecanlıyım şu anda. Yemekten sonra yine İsfahan'ın meşhur meydanında yürüdük. Yine mistik hanlarda ve dükkanların etraflarında yürüyerek hostelimize döndük. Kayseri'ye. Kayser'den geliyor demek. Şu ana kadar ilgimi çeken en önemli detaylardan birisi İstanbul'la farklarından. Esnaf sana hiç karışmıyor. Ne laf atan, ne bir şey diyen. İstanbul'da yürüyemiyorsun kapalı çarşıda turistle. İran'la ilgili ilk izlenimlerimiz çok pozitifti. Bu yollarda yürümek, bu müşahede ettiğimiz şeyler hakikaten bizi çok heyecanlandırdı. Akşam hostelde dışarıda ateş yakıldı, patatesler konuldu ve dünyanın birçok yerinden gelen insanlarla muhabbet ettik. Gerçekten güzel bir hostel ve güzel bir ülke seçtiğimizi anlamıştık. İran seyahatimizin bu ilk bölümü, daha devam eden bir seri halinde İran'dan videolar ve bilgiler paylaşacağım. Lütfen takipte kalın. Hello. Thank you. How are you?
بر همگان گر ز فلک زهر ببارد همه شب من شکر اندر شکر اندر شکر اندر شکرم بر همگان گر ز فلک زهر ببارد همه شب من شکر اندر شکر اندر شکر اندر شکرم من طلبم در طلبم تو طربم در طربی آن طربت در طلبم پا زد و برگشت سرم من طلبم در طلبم تو طربم در طربی آن طربت در طلبم پا زد و برگشت سرم بر همگان گر ز فلک زهر ببارد همه شب من شکر اندر شکر اندر شکر اندر شکرم بر همگان گر ز فلک زهر ببارد همه شب من شکر اندر شکر اندر شکر اندر شکرم